Arkadaşlar hepinize selamlar, merhaba. Bu videonun konusu biraz istatistiklerle alakalı aslında arkadaşlar. Şöyle ki Adobe Lightroom var bildiğiniz üzere fotoğrafçıların yoğun olarak kullandığı programlardan biri. Fakat normal fotoğrafçılıkla alakası olmayan insanlarımız da bayağı yoğun şekilde bu programı kullanmakta. Adobe Lightroom'un dünyada kullanıcı sayısı 22 milyon civarında arkadaşlar. Şöyle bir istatistik yaptım. Bu 22 milyonun %10'u Adobe Lightroom'u etkin olarak, yani adeta bir profesyonel olarak gibi değil de standart bir kullanıcı ve daha az seviyede becerili olarak kullandığını düşünelim. %10'unun. Bu %10 kişinin de bu %10'da bulduğumuz sayının %0,5'inin, %1'i bile demiyorum arkadaşlar, %0,5'inin hazır Lightroom presetlerini almaya meyilli olduğunu düşünelim. Hazır Lightroom presetleri satılıyor bildiğiniz üzere. Bunları almaya meyilli olduğunu düşünelim. Bu sayı yaklaşık 110 bin kişiye kadar tekamül eder arkadaşlar. Hadi 10 bin atalım, elimizde 100 bin kişi kalır arkadaşlar. Amerika'da Lightroom, yaklaşık olarak Lightroom kullanıcısı 7 milyon civarında. Ve Amerika'da Etsy adlı bir el sanatları ürünlerini pazarlayan bir site var, Etsy. Malumunuz, çoğunuz bunu belki bilmiyorsunuz ama bilenleriniz de var. Ben de etkin bir kullanıcısıyım. Orada bazı ürünlerimi sergiliyorum. Fotoğraf ağırlıklı. Bu Etsy'de yüzlerce hazır Lightroom preseti satan, kendi yaptıkları hazır presetleri satan insanlar var. Ve günde onlarca adet satılıyor arkadaşlar. Ve yaklaşık en ucuz presetler 3-4 dolar arasında 12 dolara kadar çıkıyor. 8-10 tane paket olarak zipliyorlar, satıyorlar. Zipliyorlar, satıyorlar. Ben insanları aslında eleştirmiyorum niye alıyorlar diye. Yadırgamıyorum. Yani zamanları olmayabilir, hiç mi zamanları yok? Yani hiç mi bu yönde becerileri yok? Son derece basit. Yani bunu 10 yaşındaki çocuklar artık yapabiliyor. Yani bu insanların parası mı çok, uğraşmak istemiyorlar, zamanları mı yok? Çözemedim. Fazla da eğilmek istemiyorum, yarmıyorum kimseyi. Videomun sonunda izledikten sonra bana bu hedeflediğim kitle büyük bir kitle aslında ama bu video izlenilmesi tahmin etmiyorum çok olmayacak. Ama bir kişi bile bu yaklaşık 100 bin kişiden bir kişi bile çıksa, 100 bin kişiden 10 bin kişi şu videoyu izleyip bir kişi benim gösterdiğim çabanın karşılığında bu yönde bir hamlede bulunup kendi çaba gösterirse kendi Lightroom presetini oluşturup satar veya satmaz. O ayrı dava. Satması yönünde değil, kendi yapması yönünde. Benim amacım zaten bu video çekmekteki. Kendimi mutlu hissedeceğim. Eğer o bir kişi çıkıp da ben bunu yaptım, teşekkür ederim dedikten sonra ben dünyanın en mutlu insanı olurum. Uzatmayayım, hemen geçelim arkadaşlar nasıl yapıldığını, bu hazır Lightroom presetlerini dışarıya nasıl aktardığınızı ve nerede olduğunu size bu videoda çok kısa bir şekilde anlatayım. Videonun giriş bölümünde bahsettiğim gibi hemen size olayı aktarayım. Şu benim daha evvel çekmiş olduğum bir gece fotoğrafı, basit bir fotoğraf. Buna ben daha evvelden bir hazır preset yapmıştım. Hazır preset. Burada bastığım zaman gördüğünüz gibi renkler ne hale geliyor. Bakın, tek işlemden işi bitiriyoruz. Bir örnek daha vereyim. Şu çok evvelden yine çektiğim bir fotoğraf, portre. Buna da hazır bir preset yapmıştım. Bunu tabii değiştirebilirsiniz daha farklı olarak. Öyle de olabilir. Bunlar hep hazır presetler. Mesela şu olmaz çünkü gece bir fotoğrafına ait bir şey yapmıştım. Yani bu olabilir. Bu olabilir. Pardon, şu olabilir. Bu tamamen sizin Lightroom becerilerinize, hayalinize, yeteneğinize bağlı. Başka hiçbir şeye bağlı değil arkadaşlar. Lightroom'da ne kadar fazla biliyorsanız o kadar fazla şey yapabilirsiniz. Esas videomuzun amacı, giriş bölümünde bahsettiğim gibi arkadaşlar, ne yapabileceğimiz, nasıl yapabileceğimiz, presetleri nasıl dışarıya aktarabileceğimiz. Yani ben bu videoyu satanlara karşı bir sistem olarak da yapmış değilim. Sadece insanlar yararlansın istiyorum. Şimdi nasıl yapıyoruz? Bakın, resetleyelim. En basit, en kısa şekilde ne kadar Lightroom biliyorsanız, yeteneğiniz ne kadar fazlaysa o kadar fazla hakim olacaksınız. Renkleri o şekilde istediğiniz gibi düzenleyebileceksiniz arkadaşlar. Bunun sınırı yok. Hiç sınırı yok. Keskinliği biraz azaltalım fotoğrafın renklerinde. Lens doğrulamamızı yaptıralım.
Yani istediğiniz yani şekilde yapabilirsiniz. Bunun sınırı yok dediğim gibi. Biraz daha ışıkları böyle canlandıralım. Evet. Bitmiştir arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Ben şimdi bunu preset olarak nasıl kaydedeceğim? En basit, çok kolay. Preset'lara geliyoruz. Şurada Snapshot History Collection'larla preset'lara geliyoruz. Yeni preset oluşturuyoruz. Bir isim veriyoruz. Z1 dedim diyelim buna. Bütün seçeneklerimiz seçili olacak. Bakın preset'ların altında user preset'larda olacak zaten bu. Oraya gelecek otomatikman. Z1 oluştu arkadaşlar. Ben bu fotoğrafı bozdum veya başka bir gece fotoğrafı açtım. Burada Z1'e geldiğimiz zaman bakın bu hale geliyor. Resetledim. Z1'e bastım. Bu hale geldi arkadaşlar. Bu kadar basit. Bir tane daha yapıyoruz. Resetleyelim. Hazır olan daha evvel yaptığım şuydu. Bir de burada bir tane değişik bir şey yapalım. En kısa yoldan olması için otomatiğe alıyorum ki fazla zaman almasın videoya. Bunu biraz soluklaştıralım. Rengini iyice düşürelim. Lens doğramamız var mı ona bakalım. Yapmışız. Hadi biraz lüminans daha verelim buradan. Keskinliğini de verelim biraz. Beraber. Hadi bunun renkleriyle biraz oynayalım. Yeşil renkleriyle oynayalım. Yeşilin keskinliğini hadi fazlalaştıralım bunu da. Canlı bir fotoğraf olsun. Sarı genelde yüzler ve çevredeki kırmızı da aynı şekilde. Evet. Başka ne yapabiliriz? Yani parlaklığını biraz bunu giderelim. İyice gidermişiz gerçi. Biraz şöyle çıksın. Evet. Başka bunu yapacağımız hiçbir şey yok. Bir tek şurada halaydı keselim. Böyle daha iyi oldu. Evet. Bu preset'te kaydedelim arkadaşlar. Nasıl kaydediyorduk? Preset'lerden yeni preset oluştur. Buna da Z5 diyelim. User preset'in altında. Dersek başka bir grup da atayabiliriz. Öyle de kaydedebiliriz. Kaydettik. Oluşturduk. Z1, Z5 buraya geldi. Resetleyelim. Z5'imize basalım. Resetleyelim. Z5'imize basalım. Bakın arkadaşlar şimdi bizim bu preset'imiz nerede? Oluşturduğumuz presete sağ tıklıyoruz. Stone Explorer. Bakın burada. Yolu da arkadaşlar bilgisayarın altında C sürücüsünde kullanıcılar bilgisayar adınız App Remaining Adobe Camera Raw Setting altında User Preset bölümünde oluyor. İşte bunları zipliyorlar. 8-10 tanesini, 3 tanesini, 5 tanesini satıyorlar pazarlama sitelerinde. En az 3 dolar, en fazla 10-15 dolar arasında satıyorlar arkadaşlar. Ben insanları niye alıyor diye yermiyorum. Eğer bu kadar insan, videonun giriş bölümünde bahsettiğim gibi bu kadar insan arasında bir kişi bile çıksa arkadaşlar, bir kişi bile çıksa şu videoyu izleyip yararlanırsa, bir çaba gösterirse bu yönde ben çok çok sevinirim, mutlu olurum. Gönlüm ihya olur arkadaşlar. Hepiniz esen ve mutlu kalın arkadaşlar. Teşekkür ederim izlediğiniz için.